Eileen Carol Wuornos, ABD'nin en ünlü kadın seri katillerinden biri olarak görülen hayat kadını. 1989-90 yılları arasında cinsel ilişkiye girdiği bazı kişileri öldürdüğü ve cesetlerini ormanda sakladığı ortaya çıkmıştır. 7 kişiyi öldürdüğü iddia edilse de bir kişinin cesedi bulunamamış ve 6 kişiyi öldürmekten yargılanmıştır. Çoğu kişiye göre Amerika'nın ilk kadın seri katili, çoğu kişiye göre de yalnızca şiddet gördüğü için vahşileşen bir kurbandır. Anne babası Aileen doğmadan önce boşanır. Babası daha sonra çocuk tacizinden tutuklanır ve hapishanede kendini asar. Aileen henüz 6 aylıkken annesi bir not bırakıp çeker gider. Büyük annesi ve büyük babası bakımını üstlenir. Ancak 13 yaşındayken tecavüze uğrar. Gayrimeşru bir çocuk dünyaya getirdiği için o evden de kovulur. Çocuğu doğduktan sonra bir yetimhaneye bırakır. Sokaklarda kalmaya başlayan Aileen bir koruluğa sığınır ve orada yaşamaya başlar. Hayatını para karşılığı erkeklerle birlikte olarak kazanıyordu. ABD Michigan'ı terk edip Florida'ya gitmek için yola çıktı. Ancak yolda da talihsizlikler peşini bırakmadı. Yolculuğunda da cinsel istismara uğradı. Gittiği yerlerde 2 aydan fazla kalamıyordu. Aileen 30 yaşına geldiğinde defalarca tutuklanmıştı. Hırsızlık, uyuşturucu kullanma gibi problemleri vardı. Uyuşturucu kullanması onun psikolojisini iyice bozmuştu. 1986 yılında hayatının aşkı Tyra Moore ile çocuk baktıkları evde tanıştı. Bu beraberlik Aileen'in bütün hayatını değiştirdi ve artık çok daha ciddi suçlara yönelmeye başladı. 4 yıl birlikte yaşadığı sevgilisini mutlu etmek ve terk etmesini engellemek için çok para kazanmak istedi. Bu yüzden de gözünü kararttı ve para karşılığı cinayetler işlemeye başladı. İşte bu korku ve para kazanma hırsı kendisini kaybetmesine sebep oldu ve bir gece ilk kurbanı Richard Mallory ile tanıştı. Mallory daha önce tecavüz suçundan hüküm giymişti. Richard Mallory, Eileen'le tanıştıkları gece işkencelerde bulundu ve tecavüz etti. Bunun üzerine Eileen son çare olarak adamı öldürdü. Cesedini de ormanlık araziye atıp otomobille olay yerinden uzaklaştı. Eileen para karşılığı birlikte olduğu adamları öldürmeye devam etti. 43 yaşındaki David Spears'ı, 40 yaşındaki Charles Carskedon'ı, 65 yaşındaki Peter Sims'i, 50 yaşındaki Troy Burris'i, 56 yaşındaki Charles Humphreys'i, 62 yaşındaki Walter Geno Antonio'yu öldürerek bir seri katile dönüşmüştü. Bu cinayetlerin hepsinde de 22 kalibrelik silah kullanılmış ve cesetleri ormana atmıştı. Tüm kurbanlar yalnız seyahat ediyordu ve hepsinin arabası çalınıyordu. Daha sonra bulunan araçların sürücü koltuğu öne çekilmiş, plakaları sökülmüş ve arabalar mükemmel bir şekilde temizlenmişti. Kurbanlardan çaldıkları eşyaları rehin dükkanlarında satmış ve Kemi Mavsh Green ismini kullanmıştır. Bu isim çocuk bakıcılığı yaptıkları kişiye aitti. Florida'da kısa bir süre önce eşyasını rehin bırakan kişinin parmak izini bırakmasını şart koşan bir yasa çıkarılmıştı. Dedektifler kurbanlara ait eşyaların listesini çıkarıp bütün rehin dükkanlarında araştırma yaptılar. İlk kurbanın eşyalarını bir rehin dükkanında buldular. Parmak izlerinin Kemi Mavsh Green'e ait olmadığı anlaşıldı. Rehin formundaki parmak izi, Florida Kanun Yürütme Departmanı'nda daha önce suç kaydı olan kişilerin parmak iziyle karşılaştırıldı. Parmak izlerinin daha önce 22 kalibrelik silah bulundurduğu için yakalanan Eileen Wuornos'a ait olduğu tespit edildi. Parmak izi tespit edilen Eileen'in robot resimleri polis tarafından medyaya dağıtıldı. Yakalanacağını anlayan Eileen sevgilisi Tyra'yı ailesinin yanına gönderdi. Eileen sık sık gittiği bir barda polisler tarafından yakalanmıştır. Yakalandıktan sonra sevgilisini korumak için bütün cinayetlerini itiraf etti. Eileen'e en son darbeyi de sevgilisi vurdu. Yakalandıktan sonra aleyhine tanıklık etti. Mahkeme kararıyla Aralık 1989 ve Kasım 1990 arasında toplam 6 kişiyi öldürmekten suçlu bulundu ve ölüme mahkum edildi. Önceleri öldürdüğü insanların kendisine saldırdığını öne süren Eileen, idamdan hemen önce ise "Yaptığım her şeyin altında korkunç bir öfke yatıyor. İdam edilmem gerek çünkü eğer hapisten çıkacak olursam yine cinayet işlerim." diyerek suçunu itiraf etti. Eileen, cinayetlerle ilgili birçok tutarsız hikaye anlattı. Başlangıçta
Hayat kadını olarak çalışırken 7 erkeğin de kendisine tecavüz ettiğini veya tecavüz etmeye teşebbüs ettiğini iddia etti. Ancak daha sonra cinayeti nedeni olarak soygunu ve tanık bırakmama arzusunu öne sürerek meşru müdafaa iddiasından vazgeçti. Eileen Wuornos, 9 Ekim 2002 Çarşamba günü zehirli iğneyle idam edilmiştir. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.